Her şey yerli yerindeyken madde dediğimiz şeyleri elimizle tutabilir, görebilir, duyabilir, varlığını kavrayabiliyorken, yani düzen bozulmamışken antimadde denen şey de kimin nasıl aklına geldi? Ya da niye geldi? Birisi ya da birileri maddenin antisini neden düşünsün? 1928 yılında Nobel ödüllü İngiliz fizikçi ve matematikçi Paul Dirac, o zamanlar yeni olgunlaşmaya başlayan kuantum mekaniğinin bazı özelliklerinden oldukça rahatsızdı. Çünkü Einstein'ın özel göreliliğiyle uyum sağlamıyordu. Schrödinger'in meşhur eşitliğindeki uzay ve zaman, Einstein'a göre olması gerektiği şekilde ele alınmadığı için Dirac buna bir çözüm bulmak istedi ve kendi adıyla anılan, şu anda ekranda gördüğünüz Dirac denklemini buldu ve ortaya çıkardığı bu basit denklem özel görelilik ile gayet uyumluydu. Ancak bu denklemin çözümlerinin her zaman çift halinde geldiğini fark etti. Biraz inceleme yaptıktan sonra aynı kütleye sahip fakat zıt yüke sahip parçacıklar olması gerektiğini anladı. İşte antimadde. Yani normal madde ile her şeyi aynı olan, aklınıza maddenin hangi özelliği gelirse gelsin birebir aynısı ama sadece zıt yüke sahip olanı. Evrenin ilk zamanlarında madde ile antimadde birlikte ve aynı miktarda yaratıldı. Birlikte var oldular, tamam, ama peki aynı miktarda ifadesi doğru mu? E eşittir mc kareyi düşünün. Bu denklem bir anlamda bize ne diyordu? Enerji kütlenin eşdeğeridir ya da tam tersi. Daha çok bilinen yönüyle enerjiyi maddeye, maddeyi de enerjiye çevirebilirsiniz. Fakat bu bir noktaya kadar doğrudur. Çünkü elimdeki enerjiyi çevirdim al sana madde diye bir şey söz konusu değil. Enerjiyi maddeye çevirdiğinizde her zaman eşit miktarda madde ile birlikte antimadde de ortaya çıkar. Tersi yöndeki işlem de aynen geçerli. Enerjiden eşit miktarda madde ve antimaddenin ortaya çıkışı bilim insanları tarafından sayısız kez doğrulandı ve test edildi. Bu konuda adımız gibi eminiz. İşte evrenin başlangıcındaki enerji de etrafınızda gördüğünüz üzere şu anda maddeye dönüşmüş durumda ve bildiğimiz kadarıyla eşit miktarda madde ve antimadde üretilmiş olması gerekmekte. Evrenin o ilk anlarındaki korkunç sıcaklık ve basınç altında eğer eşit sayıda madde ve antimadde oluştuysa, evrenin hiçbir yerinde antimaddeden yapılmış yıldızlar, gezegenler, galaksiler göremiyoruz. Bu kadar antimadde nereye gitti? Bu soruyu yanıtladığınızda Nobel ödülü sizindir. Evrenin ilk zamanlarında madde ile antimadde arasında simetri kırılması yaşanmış olabileceği tahmin ediliyor. Yani saniyenin ilk anlarında ortaya çıkmış olan bütün madde ve antimadde birbirini yok etti ve geriye kalan milyarda bir tek madde evrenimizdeki bütün yapıları meydana getirdi. Neden böyle bir simetri kırılması yaşandı? Buna sebep olan neydi? Evren neden maddeyi seçti ve hayatta kalan madde oldu? Bilen yok. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Hikayemiz çok yeni olmasına rağmen evrende antimaddeden oluşan yapılara rastlamadık. Rastlamış olacağımızı da pek düşünmüyoruz. Çünkü eğer antimaddeden var olan nesneler olsaydı, normal madde ile etkileşime girip gama ışını ortaya çıkarmaları gerekirdi. Bu tür ışımaları şu ana kadar hiç gözlemlemedik. Mesela Güneşimiz antimaddeden yapılmış bir yıldız olabilir mi? Tereddütsüz olabilirdi. Antimadde Güneş ile madde Güneş'e baktığınızda ayrımı fark edemezdiniz. Fakat Güneş'in antimaddeden yapılmadığını biliyoruz. Çünkü yaydığı radyasyon atmosferimizdeki parçacıklar ile etkileşime girdiğinde gama ışını meydana getirirdi. Öyle bir şeyse söz konusu değil. Bazı teoriler antimadde nesnelerinin evrenin çok uzak köşelerinde ışıklarının bize ulaşmadıkları kozmik ufkun ötesinde var olduklarını söylüyor. Fakat bu teori içinde soru şu: normal maddeden nasıl ve hangi sebeple ayrışıp o kadar uzağa gittiler? Bütün bunlara rağmen antimadde gerçekliğin ta kendisidir. Evrende ve dünyamızda vardır. Aklınıza gelen her maddenin antimaddesi mevcut, çiftler halinde var oluyorlar. Elektron, antielektron, kuark, antikuark, proton, antiproton, radyoaktif maddelerin bozulmalarında, parçacık hızlandırıcılardaki yüksek hızlı çarpışmalarda, kozmik ışınların atmosferimize çarpması sonucunda antimaddeler üretiliyor. Doğa antimadde üretiyor fakat insan eliyle üretmeye kalktığınızda gerçekten çok pahalıya mal oluyor. Günümüz teknolojisiyle belirtmek gerekirse sadece 10 miligram pozitron üretmenin maliyeti 250 milyon dolardan fazla. Bu sebeple antimadde çok değerli bir madde.
Normal madde gibi antimadde de evrenin 4 temel kuvvetinden biri olan kütle çekiminden etkilenir. Bu sebeple Venüs'te elinizden bıraktığınız bir antimadde yere düşer. Düşmesiyle gezegeni yok eder misiniz orasını bilmiyorum. Ne kadar antimaddeyi elinizden bıraktığınıza bağlı. Çünkü 1 gramı Hiroşima'ya atılan atom bombası etkisi yapıyor. Bu arada aslında antimaddeyi elinizden bırakamazsınız. Çünkü elinize almış olduğunuz anda zaten gama ışınına dönüşerek kendiniz yok olmuşsunuz demektir. Evrenin bir yerlerinde antimaddeden yapılan varlıklar varsa ve onlar da bizim gibi normal maddeyi arayan videolar yapıyorlarsa hepsine buradan selam olsun. Videolarımı izliyorsanız bu konularda az çok bilgi sahibi olduğunuzu biliyorum. Mevcut bilgilerinizin üzerine bir şeyler katabildiysem videom amacına ulaşmış demektir. Bu anlamda benim de sizlerden beklentim kanalıma abone değilseniz abone olmanız, izlediğiniz videolarım için beğen tuşuna basmanız ve yorum yazmanız. Hepsi bu. Daha çok çalışmam, emek verebilmem, sizlere faydalı olabilmem için gerekli motivasyonumun kaynağı siz ve sizin desteğiniz. Sağlık ve bilimin hayatınızın hep bir parçası olması dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Vakit ayırdığınız için minnettarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.